Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 13. sözün 2. makamını okuyacağız inşallah. Gençlerle ilgili bir parça nasihat almak isteyen gençlere bir hatırlatma bu parçanın konusu. Bismillahirrahmanirrahim. 13. sözün 2. makamı. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Demek ki aklını kaybedenler de var. Aklını kaybetmeyenlerle bir muhavere, yani bir arayış içinde olan, mütehayyir olan, böyle kurtuluş yolu arayan gençlerle bir sohbet. Ama ondan önce bu cazibedar bir fitne ne? Cazibedar bir fitne içinde bulunan, gerçekten asrımızın fitnesi çok cazibedar bir fitne. Hatta ben Mehmet Mandal Hoca var, Üstad Bediüzzaman'ın bu son Ankara seyahatinde Beyrut Palace Oteli'nden, böyle yapıyorum arkamızda çünkü orası, çıkarken çektirdikleri talebelerinin birinin çektiği bir resim var tarihçi hayatta. O tarihçi hayattaki fotoğraf karesinde yer alan bir hocamız, Yeni Mahalle'den imam emeklisi. Halen görüşüyoruz, beraber sohbetlerimiz oluyor. Mehmet Mandal Hoca, Allah selamet versin. Efendim, geçenlerde temaşada Yuvalı Hatip Hoca'nın mezarı başında bir program yapmıştık kendisiyle. Hatırlarsınız. O anlattı. Rıza Çöllü Hoca'dan nakletti yanlış hatırlamıyorsam. Rıza Çöllü Hoca'nın da bu Ankaralılar tanırlar. Ankara vaizlerinden, Allah rahmet etsin. Bir müşkilatı varmış. Müşkilatı işte bir gece istihare mi yapmış? Peygamberimizi rüyasında görmüş. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Bediüzzaman Hazretleri beraber oturuyorlar. Direkt Peygamberimize müşkilatını arz etmiş. Peygamberimiz de yanındaki üstadı Bediüzzaman'ı göstererek bu asrın vekili budur, ona danışın demiş. İşte o vesileyle Risale-i Nurlara dost olmuş efendim. Onları okumaya başlamış Rıza Çöllü hocamız. İşte Mehmet Mandal Hoca onun anlattığını söyledi. Bir hadis, yani bunu dedi vaazlarında sık sık dile getirir de beni çok etkiledi bu hadis. Yani bildiğim bir gerçeğin teyidi gibi oldu. Peygamber Aleyhisselam buyurmuş ki ahir zaman fitnesinden sakının. İşte burada cazibedar fitne dediği, işte Deccal, Süfyan fitnesinden sakının. Çünkü o öyle büyük bir fitne ki ne Firavun zamanında görülen fitne, yani Firavun fitnesi, ne Nemrut fitnesi, böyle kendini işaret ederek Allah Resulü, ne de benim zamanımda görülen fitne gibi değil. Onlardan hepsinden daha dehşetli bir fitnedir ahir zaman fitnesi diye. Ondan sakının diye Peygamberimiz buyurmuşlar. İşte bu cazibedar fitne bu. Hepimiz bu fitnenin içinde yaşıyoruz. Çok çetin imtihanlardan geçiyoruz. Tabii çok sabırlı olmamız lazım. Çok güçlü olmamız lazım. Yani manen güçlü olmamız lazım. Sağlam bir imana sahip olmamız lazım ki bu fitneden en az zararla kurtulabilelim. Evet. Onun için yani herkese acımak lazım. Şefkatli davranmak lazım. Yani dindar kindar olamaz. Dindarlıkla kindarlık bir kalpte beraber bulunamaz. Bulunamaz. Evet, yani şeytana, efendim zulme, haksızlığa karşı nefret duyabiliriz ama böyle yani günümüz gençleri
bizim gibi bu fitne içerisinde, yani kurbanlar, hepimiz kurbanız yani. Kurbanız ve birbirimize yardımcı olmamız lazım kurban olmaktan. Yani Allah'a kurban olmanın dışında başka şeylere, fani şeylere hayatımızı kurban etmekten kurtuluşun yollarını aramamız ve bu konuda birbirimize yardımcı olmamız gerekir. İşte bu hasbihalde böyle bir hasbihal. Evet, muhavere. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat, oyun ve eğlenceler ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Böyle hani birdenbire bir gence ölümden, kabirden, cehennemden bahsetmek biraz yadırganabilir, garip karşılanabilir ama yani işte bu dehşet var ya, bu fitnenin dehşeti dolayısıyla bir şok gerekiyor. Belki böyle bir şok etkisi yapsın diye birden Bediüzzaman böyle kendisinden yardım isteyen gençlere, ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye yardım isteyen gençlere bunu söylüyor. Onlara dedim ki, kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de 3 tarzda, 3 yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Kabir kapısı açık. Her gün değil mi? Binlerce, on binlerce insan o kapıdan giriyor. Nasıl giriyorlar? 3 yol var. Kabir kapısına girmenin 3 yolu. Onları tanıtıyor. Yani kabir kapısını kapatamıyoruz. Kapatmamız mümkün değil. Kapatmamız da gerekmez zaten. Allah öyle takdir etmiş. Arkası güzel bir kapı mümin için. Dolayısıyla birinci yol böyle. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Evet, yani bu ikinci yol inkarcılar için değil, müminler için. Müminler, gerçek müminler için zaten daha güzel bir alemin kapısı ama burada mümin fakat imanını güçlendirmemiş, işte bu zamanın fitnelerinden kendisini kurtaramamış, sefahet ve dalalette gitmeye devam ediyor. Yani namazlarını kılmıyor, günahları aldırış etmiyor ama sorsan mümin. Böyle kimseler ölümden korkuyorlar. Yani kabre girmeyi, kabrin hakikatini bilmiyorlar. Çünkü inançları da yüzeysel. Ahiret inançları varsa bile yüzeysel. Dolayısıyla kabri işte bir gün orada kalacağım yalnız başıma, bütün dostlarımdan, sevdiklerimden ayrılacağım. Tek başıma öyle görüyor. Öyle gördüğü ve itikad ettiği için aynen öyle olacak. Yani kabrinde yalnızlığa mahkum edilecek. Yalnızlığa mahkum edilecek. Tek başına bir hapis, hapsi münferit deniyor buna. Ferdi hapis, ferdi koğuş gibi olacak kabir onun için. Yani Allah muhafaza, yani orada değil mi? Nasıl durursun yani tek başına?
Mezarlıkta bile insan tek başına bir gece duramaz ya. Kabrin içinde nasıl duracak yani? Benim rahmetli annem derdi ki ya ben korkarım kabirden. Efendim önceleri derdi, sonralardan vazgeçti yani ona artık kabir korkulacak bir yer değil, daha güzel bir dünya, orada sevdikleriyle, dostlarıyla insan beraber deyince çok ısrar etmedi ama önceleri derdi ki ben ilk gece derdi beni gömdüğünüzde, mezara koyduğunuzda biraz bekleyin beni derdi. Hatta bir gece ilk gece başımdan ayrılmayın, korkarım derdi yani. İşte vefat edince o geldi aklıma. Bir ikindi namazından sonra defnini yaptık. İşte hemen akşama kadar kabri başında beklediler bizim biraderler efendim. Bakara suresini okudular vesaire. Sonra tabii ben misafirlerle ilgilendim. Ankara'dan gelen misafirler de vardı. Yatsıdan sonra onları gönderdikten sonra aklıma geldi yatsı namazından sonra ya eve gidecekken da yatsıdan da biraz daha geçti gecenin işlerine doğru. Dedim annem böyle derdi. Hadi bir gidelim bakalım korkuyor mu ne yapıyor yani mezarlıkta. Ben de hiç gece mezarlığa gitmemişim yani. Neyse kendi kimler vardı bilmiyorum bizim biraderlerle 2-3 kişi. Kabristan'a girdik. Aracımızla girdik yani kabrin başına kadar da aracımızla gittik. Farları açtık filan orada okuduk biraz ama yani o farların açık olduğu bir durumda bile o kabristanın atmosferi, çevredeki sessizlik çok ürkütücü bir sessizlik ya. Bayağı öyle zor geçti oradaki dakikalarımız. Yine de sabaha kadar bekleyemedik yani okuduk, Yasin'i okuduk, döndük. Efendim, annem Allah rahmet etsin saliha bir kadındı. Kabrinde yalnız olmadığını, hatta o dediklerine bile pişman olduğunu, yani gelin beni bekleyin bir gece filan, ben korkarım. İnşallah orada korkusuz bir hayat yaşamaya başlamıştır. Duasıyla, ümidiyle geri döndük. Ama şimdi yani oradan işte bu dersi aldım. Kabrin içinde tek başınasınız yani. Tüm dünyadan alakanız kesilmiş. Yani böyle bir vaziyette bir gece de değil yani bir gece, 2 gece artık kıyamete kadar bekleyeceksin yani. Yalnızlık hapsinde bekleyeceksin. Onun için ne yapıp yapalım böyle bu zamanın fitnelerinden kendimizi kurtarmaya çalışalım. Yani günahlara aldırış etmeden yaşanan bir hayatın böyle bir faturası olduğunu hatırlayarak günahlardan korunmaya, namazımızı kılmaya, ibadetlerimizi daha samimi yapmaya çalışalım. Genç kardeşlerim yani bu başka bir şey yok bunun. Kendi geleceğimizi düşünmüyor muyuz yani? Yoksa çok perişan oluruz. Evet, demek ki kabre girenlerin ikinci görecekleri şey, ikinci grup, ikinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. Demek birincide öyle yok, tecrit yok yani. Berzah alemi dediğimiz kabir aleminde de görüşmek var. Cennette zaten ebedi beraberlik var. Ondan önce ruhlarımız görüşüyor. Ruhlarımız yani bizden önce vefat eden işte annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla, tanıdıklarımızla ruhlarımız görüşüyor. Hatta onlar bizi karşılıyorlar. Bir eczacı efendi var bu Risale-i Nur'al ilk yazıldığı zaman. Risaleleri tanımış böyle bayağı bir de etkilenmiş. İşte bir rüya görmüş, babası doktormuş, kendisi eczacı. Babasının işte rüyasında böyle rüyasında mı veya gerçekte de olabilir. Babasının cenazesinde kuşlar gelmişler yani böyle bir sürü kuşlar o defnedilirken
o çevrede uçtuklarını görmüş. İşte bu ne anlama geliyor diye Bediüzzaman'a sormuş. Senin baban doktor olduğu için çok insanlara iyiliği dokunmuştur, faydası dokunmuştur. O faydasını gören insanların ruhları onu karşılamak, yani öyle kuş suretinde zaten kabir hayatında kuşun içine girip, cennet kuşlarının içine girip cenneti gezmek de mümkün olacak. Tuyurun, hudrun, yeşil cennet kuşları diye isimlendiriliyor hadislerde. Onun gibi yani kuş suretinde onun en yakını olan işte oğluna görünmüşler diye bir yorum getiriyor. Mektubatta var bu yorum. 12. mektuptu zannediyorum. 12. mektupta. Dolayısıyla onun gibi karşılaşma var. Yani buradan uğurluyoruz. Nasıl uğurlayanlar var. Değil mi? Sevdikleri çok olursa çok kimse uğurluyor yani. Cenazesi kalabalık oluyor. Belki ondan daha fazla bir kalabalık öteden karşılayabilir. Onun ruhunu o ruhlar aleminde hoşamedi ederler. Kendi aralarına katılmasına sevinirler ve onunla beraber olurlar. Onu yalnız bırakmazlar müminse. Gerçek müminse yani mümin, gerçek mümin demek, bu gerçek mümin tabiri ağır bir tabir gerçekten. Ben bunu çok kullanıyorum. Bazı öğrencilerin bu ağır tabir diyorlar. Ama ne yaparsın yani öyle, hakikat öyle. Yani inandığı gibi yaşamışsa, inancına uygun bir hayat, istikametli bir hayat geçirmişse öyle. Yoksa kimse onu karşılamaz. Yani buradan istersen bir dünya uğurlasın, orada bütün dostlar ve sevgililer kabir kapısına kadar gelir, geri dönerler. Orada yalnız kalır. Kıyamete kadar da kabrinde tek başına hapsi münferit hayatı yaşar. Evet, ikinci yol ahireti tasdik eden fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için, inandığı gibi yaşamadığı için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehlik, inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için, o da öyle biliyor, cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, göz ile görünür. Yani çünkü dünyadayken de zaten o ahirete inanmayan, Allah'a inanmayan birisi ölümü idam gibi görüyor. Yani ötesi yok ya onun için yokluk, idam yokluk demektir. Adem'den geliyor. Adem idam. Yokluk olarak görüyor. Onun hayatı da öyle zaten. Yokluğa mahkum. O insan idam mahkumudur. Yani inançsız yaşamak idam mahkumu olmak demektir. Hem de ebedi idama mahkum olmak demektir. Biz idam mahkumu olmadığımız için bilemiyoruz yani onun psikolojisi nedir, nasıldır ama az çok tahmin edebiliriz. Yani idam mahkumu herhalde dünyadan lezzet alamaz yani. Değil mi? Ne yemekten, ne içmekten, en güzel sofralara onu oturtsanız, en güzel yerlerde gezdirseniz, idam mahkumuysa bunların onun gözünde bir değeri olmaz. Hatta ona acı verir bunlar yani gördüğü tatlar da acıya dönüşür. Evet. Boğuşmak, hayat denen sebepsiz savaş için. Yaşamak en sonunda dikilen bir taş için. Bütün ıstırapların işte en korkuncu bu. Bir avuç toprak olmak, düşünen bir baş için. Seyfi Orhan onların psikolojisini böyle ifade ediyor. Yani en korkunç olay bu. Evet. Öyle itikad ettikleri için onların kabir hayatı yani idam olacağına inanıyor diye idam olacak, yok olacak diye bir şey yok. Yok. Etmeyecek Allah.
Yani ama her an işte idam mahkumu gibi olacak. Orada azap çekecek. Yani ikinciyle farkı ne derseniz, mesela ikisi de hapishanede, ikisi de diyelim orada tek tek hücre hapsinde, koğuşlarda, ama birisi idam mahkumu değil. Birisi hapsinin geçici bir süre olduğunu biliyor veya müebbet hapis de olsa neticede idam mahkumu değil. Ama öteki ki idam mahkumu. Hakim kalemi kırmış. Dolayısıyla her an idam sehpasına çağrılabilir psikolojisi içerisinde hapishanedeki günlerini geçiriyor. İşte hiç inanmayanla inandığı gibi yaşamayan arasında böyle bir fark var. Şimdi bu üç yolu anlattıktan sonra devam ediyor gençlerle sohbetine müellif. Madem ecel gizlidir, herkes biliyor değil mi? Ecel gizli, yani bilemiyorsun. Bir bakıyorsun o Allah rahmet etsin, yani çığ altında kalanlar biliyorlar mıydı? Yani bir dakika öncesinde kimse bilmiyordu yani. Hiçbir şey bilmiyordu. Veya işte depreme yakalananlar efendim. Veyahut da hiç böyle bir olay olmadan bile durup dururken birdenbire değil mi ölüme yakalananlar var. Ecel gizli. Yani bunu hatırlamak lazım. Ölüm, ecel senin peşinde, sen neyin peşindesin? Bir aracın arkasında okuduğumu çıkartmayı. Ecel senin peşinde, sen neyin peşindesin? Değil mi? Sen önce ona hazır ol bakayım. Onu karşılamaya hazır ol. Bugün ölecekmiş gibi ölüme hazır yaşamıyorsan durumun vahim. Önce her şeyi bırak, ona hazır hale gel. Çünkü hakikaten senin son günün olabilir. Son saatin olabilir. Yani ölüme hazır olunca ne olacak? Ölüme hazırsın. Tamam, bu ölüm sadece hazır olanlara gelmiyor. Değil mi? Bugün ölüme kimler hazır? Ölüm meleği onlara gideyim demiyor yani. Hazır olsun olmasın. Kimin zamanı gelmişse ona gidiyor. Ama sen hazır olursan illa sana gelecek diye bir şey yok yani. Yine yaşayacağın kadar yaşarsın ama korkusuz yaşarsın, özgür yaşarsın. İyi olmaz mı ya? Özgür yaşarsın. Gerçek özgürlük budur zaten, özgür yaşamak. Ölüm dahil bütün korkulardan sıyrılmış olarak yaşamak. Bu mümkün. Dolayısıyla nasıl kendin için bu dereceye geleceksen bir an önce, bu derecede değilsen her şeyi bırak, yolunu öğren ve oraya gelmeye çalış. Evet. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında biçare insan o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Allah, hakikaten dünya kadar büyük bir mesele. Ya bundan önemli mesele olamaz ki. Şimdi bir idam mahkumu, yani buradaki efendim ifadelere uygun gidelim. Bir idam mahkumu idamdan kurtulmak için bir fırsat çıkıyor önüne. İdam mahkumu ama idamdan kurtulabilir. Böyle bir fırsat çıkıyor. Yani buna duyarsız kalabilir mi? Veya hapsi münferit, hapiste tek başına hapis hayatı yaşıyor. Efendim yaşayacak. Veya düşme tehlikesi var ama bundan sıyırmak için, kurtulmak için yapması gereken bir şey var. Buna duyarsız kalabilir mi yani insan? Değil mi? Dünya kadar büyük bir meselesi. Yani başka dünya kadar büyük işleri bile olsa onları
arkasına atar. Önce o idamdan, o hapisten kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Yapmalı, yapmıyorsa zaten biz ona akıllı demeyiz. Akıllıca bir hareket olmaz o. İşte hepimizin meselesi bu ya. Ebedi idamdan ve kabirde yalnız kalmaktan kurtuluşun, sadece kurtulmak değil, o kabri ebedi saadete açılan bir kapıya, cennet bahçesine çevirmenin bir yolu var. Bu yolu bize Kur'an gösteriyor. Buna nasıl duyarsız kalabiliriz ya? Evet. Bu kati hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkür üç hakikat ile olacağını ihbar eden, yani kim bunları söylemiş? Bunları kim haber vermiş? 124 bin muhbir-i sadık. Yani dosdoğru haberciler, insanlığın yıldızları olan başta 124 bin peygamber, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliya. Evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin, muhakkik yani bu işi tahkik eden, araştıran kimselerin, araştırmacıların kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen, ilmel yakin derecesinde ispat ettikleri, ki onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır. Ve %99 ihtimali katiyle idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, ebedi saadete giden, götüren bir yol haline getirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişeyi helaketten gelen elemi manevi onun yemek iştahasını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferidine katil sebep olduğunu ve iman, ubudiyet %100 ihtimal ile o daracını kaldırıp o hapsi münferidi kapatıp şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir sarayı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde bu acip ve garip ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Yani burada verdiği örnek şöyle anlamaya çalışalım. Diyelim yemek yiyorsunuz. Tam veyahut yemeğe oturacaksınız. Yani sofra var önünüzde. Tek başınızasınız. Bir çocuk geliyor. Diyor ki abi veya abla bu yemeğe zehir katmışlar diyor. Bu yemeğe zehir katmışlar, sakın bundan yeme diyor. Veya bir yere yola çıkacaksınız, yol başında birisini görüyorsunuz. Çocuk diyor ki size bu yol tehlikeli. Bunda eşkıyalar var. Bak sizi soyabilirler. 100 kişiden birisi soyuluyor ama bu siz olabilirsiniz. Yani %1 bile olsa tehlikeli bir yol. Şimdi ne olur? Yani o yola gitseniz bile her an içiniz rahatsız gidersiniz. Yani her an en ufak bir seste ya eşkıya karşıma mı çıkacak diye endişe
kaygı duya duya gidersiniz. Rahat gidemezsiniz o yolda. Veya o yemeği, ya çocuk git başımdan, ya nereden tam şimdi yiyecektik yemeği, iştahımı niye kaçırıyorsun deyip yeseniz bile her lokmada endişe edersiniz. Yani her lokmada kaygı duyarsınız. Rahat yiyemezsiniz o yemeği. Ya bir çocuğun bile yani demesiyle, bir kişinin demesiyle böyle tereddüde düşüyor insan. Değil mi? Yemek iştahı kaçıyor. Veya gittiği yolda rahat gidemiyor. Ya bu hayat yolu işte. Hayat yolu, ya bir çocuk değil, 124 bin peygamber söylüyor. 124 milyon evliya söylüyor. Yani imanla gitmezseniz, ibadetinizi yapmazsanız, dünyayı yaratan ve yöneten yaratıcının razı olduğu şekilde yaşamazsanız, bu yolun sonunda idam var, hapis var, hem de ebedi idam, ebedi hapis var. Yol esnasında da rahat gidemezsiniz yani. Değil mi? Bu nasıl yani, bir çocuğun demesiyle vazgeçecek insan bu kadar, değil mi? Milyonlarca, milyarlarca en doğru, en sadık, en akıllı insanların haberlerini dikkate almazsa, önemsemezse, bunlara duyarsız yaşarsa, değil mi? Ne olur sonu yani? Bu paragrafta anlatılan, anlatılanlardan bunu anladım. Evet, sizden soruyorum diyor, siz cevap verin. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet, bak, ihtiyarlık, hastalık, musibet. Bu başımıza gelenler de musibet yani. Çığ düşmesi, değil mi? Deprem, fırtına, böyle musibetler ve her tarafta vefiyatlar. O dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet ve sefahet 100.000 lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Gaflet sersemliği geçici bir süre o içindeki cehennemin yakıcılığını ona hissettirmez. Yani ağrı kesiciler gibi, yani çok şiddetli bir ağrı var ama ağrı kesici alıyor. Bir süre hissetmiyor, ağrısı azalıyor. Değil mi? Uyuşuyor yani. Bu günümüzde de onun için bu uyutucu hevesat, fantaziyeler, oyunlar, işte bilgisayar oyunları, eğlenceler, değil mi? Gittikçe bunlar artıyor. Filmler, dizi filmler vesaire. Bunların hepsi böyle uyuşturucu gibidir. Uyuşturucu. Hatta bir insanın işi de o uyuşturucu olabilir. Yani işkolik oluyor. İşkolik. Yani öteki alkolik, bu işkolik. Bak, ikisi de kolik yani. Yani alışmış, kaptırmış kendisini yani. Alkolik alkole kaptırmış, işkolik işine kaptırmış. Mal sarhoşluğu içki sarhoşluğundan beterdir diye Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü okumuştum. Yani hakikati düşünmemize engel olan ne varsa, hakikatten bizi koparan, bizi oyalayan, gaflete düşüren, işte hepsi bir şeydir, böyle uyuşturucu hevesattır, fantaziyelerdir. Evet, onlar ne yapıyor? Sadece bu küfrün aslında dünyada da cehennemden beter yakıcılığını geçici bir süre hissettirmiyor. Ama gittikçe daha çok tabii hissettireceği zaman birden hissettirir. O zaman da iş işten geçmiş olabilir. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i la yezaliye, yani zevali olmayan, sonu olmayan bir saadete kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. Her vakit gel biletini al diye beklemesinden
derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevki manevi. Öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzeti azimeyi, yani imanın o büyük zevkini ve lezzetini terk edip gençlik saikasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskârane muhakkat bir lezzeti gayrimeşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Bir tabir daha kullandı. Zehirli bal. Zehirli bal. Yani bu haram lezzetler, günahlar zehirli bala benzer. Dolayısıyla insan yani onların içindeyken bal gibi tat alabilir ama o zehir sonradan kısa bir zamanda etkisini göstermeye başlar ve o aldığın zevki sana ödettirir. Çok fazla bir şekilde ödettirir yani. Bedelini ödettirir. Zehirli bal. Zehirli olduğunu bilse kişi o balı yer mi? Burada zehirsizi var ya. Helal daire keyfe kafidir. Harama girmeye gerek yok. Yani alternatifi de var. Zehirsiz, tatlı, şifalı bal. Onu yemiyorsun, gidiyorsun zehirli bala talip oluyorsun. Yani. Evet. Bunu yapan değil mi? Ne? Hayvandan 100 derece aşağı düşer. Yani hayvan bile bu şimdi aklıma geldi yani. Sosyal medyada vardı adam. Böyle balları koyuyor. Kalite anzer balı işte şu veya bu isimlerle. Ondan sonra dışarı koyuyor. Ayıya şey yaptırıyor. Kalite kontrol yaptırıyor. Ayı geliyor en kaliteli balı seçiyor. En kaliteli anzer balını seçiyor. Sonra kutuların yerlerini değiştiriyor. Sonra geliyor gene onu buluyor, onu seçiyor. Ya insan en kaliteli balı seçmezse, değil mi? Yani hayatın sonunda ebediyen ruhunu tatlandıracak, süte bala gark edecek bir yolu seçmezse o zaman işte o hayvandan daha aşağı düşmez mi ya? Evet, düşer. Kur'an düşeceğini söylüyor. Belhum adal, sırrı bu. Ve lekad zara'na li cehenneme kesiran minel cinni vel ins. Biz insanlardan ve cinlerden çoğunu cehennem için yarattık. Yani onlar kendi iradeleriyle cehennem yolunu seçtiler. Cehenneme onları götürecek ameller dilediler. Onlar için onları yarattık. Kim onlar? Lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var ama anlamazlar. Ve lehum azanun la yesmeune biha. Kulakları var ama işitmezler. Hakikati işitmezler. Ve lehum a'yunun la yubsirune biha. A'yunun ikinci sırada da olabilir. Efendim, gözleri var, hakikati görmezler. Ulaike kel en'am belhum edal. İşte onlar hayvanlar gibidir. Belki daha da aşağıdır. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. İnsan olmayı, hakiki insan olmayı, insaniyeti kübra yani insanı kamil olma yolunda her geçen gün mesafe almayı bizlere nasip etsin. Bu parçayı bitiremedim. Bir yarım sayfası kaldı. Ne yapalım yarım sayfa? Çok hızlı okusam. Efendim. Yalnız burada konu biraz değişiyor. Hayvanlardan 100 derece aşağı düşer dedi ya. Bir de ecnebi dinsizleri gibi de olamaz diyor. Bu bir iki yerde açıklanıyor. Ecnebi dinsizleri. Yani onlar işte hayattan zevk alıyorlar güya. Onlar mümin inançsızlığı seçerse onlar gibi de olamaz. Niye olamayacağını açıklıyor. Onun için o açıklamalarıyla beraber bu son yarım sayfayı yarınki programa erteleyelim. Efendim hepiniz
alemlerin Rabbine teslim olun.